Sizi adayla ve onun çok ilginç bir özelliğe sahip olan kemanıyla tanıştırayım. Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Gerçek hayatta muhtemelen hiçbir zaman buluşamayacağımız kadar çok uzaklarda bir yerde yaşıyor Ada. Güney Amerika'nın ortasında, Paraguay'da. Ada'nın doğduğu yer kelimenin tam anlamıyla bir çöplük. O sabahları kuş cıvıltılarıyla uyanmıyor. Çöp kamyonlarının gürültüsüyle başlıyor gününe. Bip, bip, bip sesleriyle geri geri gelen kamyonlar her gün binlerce ton çöpü boşaltıyorlar onun arka bahçesine. Geri geri gelen çöpler hikayemizin önemli bir teması, yazın bir kenara. Kamyonların çekilmesinin ardından çöplerin içine insanlar doluşuyor. İşe yarayabilecek bir şeyler arıyorlar o yığınların içinde. Buldukları kutuları, plastik şişeleri toplayıp 3-5 kuruşa geri dönüşüm merkezlerine satarak hayatta kalmaya çalışan insanlar bunlar. Ve bu çöp toplayıcıları arasında Ada'nın annesi, babası ve hatta yaşlı ninesi de var. Miriam. Miriam'in böyle gündüzleri çöp topladığına bakmayın. Geceleri çocuklarına ve torunlarına hikayeler anlatan çok renkli bir karakter o. 60'ların kuşağından olduğu için Beatles dinleyerek büyümüş. Simon & Garfunkel hayranıymış. En büyük hayali de şarkıcı olmakmış. Ama olamamış. Yine de çöp topladığı bir günün gecesinde evine dönerken duvarda bir ilan dikkatini çekmiş. Algıda seçicilik. Bunu da yazın bir kenara. Ücretsiz müzik dersleriyle ilgili bir ilanmış bu. Kendisi için artık biraz geç olsa da torunu için çok önemli bir fırsat olarak görmüş ve onu hemen bu derslere kaydettirmiş. İlk derste öğretmenleri Fabio Chavez kendisine ait 3 gitarı ve 2 kemanı paylaştırmış öğrencileri arasında. Ada hemen kemanı seçmiş. Fakat ellerindeki bu 5 enstrümana karşılık 10 öğrenci varmış o sınıfta. Nasıl paylaşacaklar? Bir de öyle enstrüman çalmayı öğrenmek kolay iş değil. Evde de pratik yapmaları lazım. Fakat ihtiyaç duydukları o müzik aletleri içinde yaşadıkları evlerden ya da barakalardan daha pahalı. Ne yapacaklar? Öğretmenlerinin aklına bir fikir gelmiş. Hemen yakınlarındaki bir marangozdan yardım istemiş. Kendi enstrümanlarını yapabilmek için kolları sıvamışlar. Çöplerin arasında buldukları eski bir davul kasnağının üzerine bir X-ray filmi yerleştirip onu tamir etmişler. Al sana yeni bir davul. Teneke parçalarını toplayıp müzik enstrümanlarının gövdesine dönüştürmüşler. 2 patates kutusunu birleştirip gitar haline getirmişler. Yağ kutularından cello yapmışlar. Su borularından flütler imal etmişler. Hayatında keman görmemiş bu marangoz, çöplerden topladığı malzemelerle haftada 3 tane keman yapmaya başlamış bu çocuklar için. Ada'nın yeni kemanı eski bir boya kutusuymuş. Alüminyum bir tepsi, bir çatal ve eski bir sandıktan parçalar bir araya gelip bu kemanda yeniden hayata dönmüşler. Hikayemize devam edeceğim ama bu noktada vurgulamak istediğim bir şey var. Az önce size not ettirdiğim o geri geri gelen çöpler. Daha yaygın adıyla geri dönüşüm. Uluslararası tanımıyla recycling. Ancak az önce paylaşmaya başladığım hikaye bunun da ötesinde bir örnek. Bu tür dönüşümlere upcycling deniyor. Yani ileri dönüşüm. Neden böyle deniyor biliyor musunuz? Çünkü Ada'nın çöplerden yapılmış olan kemanı onu oluşturan bu parçalardan daha değerli. Parçaları bir boya kutusu, alüminyum tepsi ya da eski bir çataldan ibaret olsa da bütünü sadece onların toplamı kadar değil, çok daha kıymetli. Ve ben burada sadece kemanın maddi değerinden söz etmiyorum. Onu çalarken Ada'nın duyduğu hazzı, hissettiği mutluluğu bir hayal edin. O sea, me imagino que estoy sola. Keman çalarken sanki başka bir yerdeymişim gibi hissediyorum. Kendi dünyamda kendimle baş başa olduğumu hayal ediyorum ve etrafımdaki her şeyi unutuyorum. Ada o kemanı çalmayı öğrenirken içinde bulunduğu o kötü koşullara rağmen verdiği çabaya da dönüşüyor kullandığı o atık malzemeler. Çöpler bir çocuk için hayallere, hedeflere çevriliyor. Ona sadece müziği değil, saygıyı ve sorumluluğu da öğretiyor. O yüzden burada karşı karşıya olduğumuz şey sadece bir geri dönüşüm hikayesi değil. Yaratıcı yeniden kullanım, bir ileri dönüşüm. Aslına bakarsanız bir önceki videomda bunun bir başka örneğini göstermiştim sizlere. Picasso'nun çöpe atılmış bisiklet parçalarıyla yaptığı boğa kafası heykeli. Hem yaratıcı bir sanat eseri
hem de bir ileri dönüşüm örneği. Ben bu kavramı yaklaşık 11 yıl kadar önce oğlum dünyaya geldiğinde fark etmiştim. Bir arkadaşımız yeni doğan çocuğumuza hediye olarak bir kukla getirince, çoraptan yapılmış bir kukla. Ayakları sıcak tutmak için çorap zaten kendi başına değerli bir giyim eşyası. Bir bebeğin eğlenmesi için yapılmış renkli bir kukla da öyle. Fakat artık giyilmeyen bir çorabı çöpe atmak yerine onu kuklaya dönüştürmek, işlemin sonucunu bu ikisinin toplamından çok daha değerli hale getiriyor. İşte bunu fark ettikten sonra ailece bu ileri dönüşüm konusunda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve denemelere giriştik. Nedense bunların çoğu da çoraplarla ilgili denemeler oldu. Mesela eşim çocuğumuzun eski bir çorabını kiraz çekirdekleriyle doldurup onu minik bir yastık haline getirdi. Aynı şekilde evdeki eski çorapların içine pirinç taneleri doldurup ısıtarak onların uzun süre sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Bakın bunlar bizim bir komşumuzun yaptığı çoraptan yapılmış doğal ısıtıcılar. Bir başka örnek, meyve sebzelerin satıldığı kutular vardır ya, böyle plastik kutular. Onları da işiniz bittikten sonra ayakkabı kutusu haline getirebilirsiniz. Bu kutular şeffaf olduğu için içlerini görebiliyorsunuz ve bu şekilde ayakkabıları saklamak ve onları organize etmek çok daha kolay oluyor. Görüldüğü gibi bu geri dönüşüm ya da ileri dönüşüm sanıldığı kadar zor değil. En basitinden evinizdeki eski bir şişeyi vazoya dönüştürerek siz de başlayabilirsiniz. Eski bir gazete ya da derginin sayfalarından çiçek yapıp o vazonun içine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde fonksiyonel bir değeri yükseltip estetik bir değere dönüştürmüş oluyorsunuz. El işleri yapıp satan sitelerde son yıllarda bu upcycling ürünlerin sayısı ve çeşidinde olağanüstü bir artış var. Buradaki örnekler de size ilham verebilir. Gördüğünüz gibi illa çok yaratıcı bir müzik enstrümanı falan yapmak zorunda değiliz. Ada'nın ninesi gibi algıda seçicilik özelliğimizi geliştirebilirsek, etrafımızdaki her potansiyel atığa bu gözle bakmaya başlayabiliriz. Her şey bireysel farkındalıkla başlıyor. Ancak kurumlara da bu konuda çok büyük işler düşüyor. Bakın size çok çarpıcı başka bir örnek. Üstelik bu kez Türkiye'den. Çocukların neşeyle oynayıp eğlendikleri bu park, Ağrı'nın Uzunyazı köyünde yeni açıldı. Oyun parkında kullanılan plastik malzemeler dikkatinizi çekti mi? Onların hepsi de geri dönüştürülmüş plastikten. Bu çok anlamlı sosyal sorumluluk örneği, OMO'nun İyilik için Kirlenmek Güzeldir projesi kapsamında gerçekleşmiş. Proje kapsamında Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz belediyeleri işbirliğiyle bu ilçelerdeki ilk ve orta öğretim okullarının önüne OMO İyilik için Kirlenmek Güzeldir geri dönüşüm kutuları yerleştiriliyor ve bu kutularda biriken plastik atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüştürülen plastiklerse Türkiye'nin bir kentinde yaşadığı bölgede oyun parkı olmayan çocuklar için oyun parkına dönüşüyor. O kadar güzel bir kurgu ki bu, bir kentteki çocuklar başka bir kentteki yaşıtlarının yüzünü güldürmüş oluyor. Bu arada her iki gruptaki çocuklar da geri dönüşüm konusunda bir çevre duyarlılığı, bir farkındalık kazanmış oluyor. Yanlış anlaşılmasın, günümüz çocuklarının pek çoğu gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizinin gayet farkında. Hatta bu çocukların %70'i kendi gelecekleri için endişe duyuyorlar. İşte az önce sözünü ettiğime benzeyen projelerle herkesi içine dahil eden adımları atarak bu endişeleri azaltabilir ve gençlerimiz, çocuklarımız arasında bir davranış değişikliği yaratabiliriz. Değişim sensiz olmaz sloganıyla hayata geçirilen bu projeyle OMO, herkesi plastik atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak gezegenin iyiliği için kollarını sıvamaya ve değişim için ilk adımı atmaya çağırıyor. Ada'ya ve onun ilginç kemanına dönelim biz şimdi. Çünkü o ve ailesi, öğretmeni, etrafındaki arkadaşları, içinde bulundukları bu çok kısıtlı imkanlara rağmen ellerindeki malzemeleri değerlendirdiler. Onları geri dönüştürmek, kendilerini ileri dönüştürmelerine yardımcı oldu. 3 yıllık sıkı bir çalışmanın ardından Ada, orkestrada baş kemancı haline geldi. Üstelik artık sadece keman çalmıyor, diğer çocuklara da yardım ediyor. Evet, kabul edelim, bu bir senfoni orkestrası değil belki ama zaten onlar da bu konuda çok alçak gönüllüler. Kendilerine çöp armoni orkestrası diyorlar. İşte bu alçak gönüllü ileri dönüşüm çabası sadece onların yaşadığı fakir Güney Amerika ülkesiyle sınırlı kalmadı. Çevrelerindeki diğer insanlara da ilham vermeye başladılar. Normalde hayatları boyunca en yakınlarındaki kente bile gidecek imkanı bulamayan bu gençler
Başka ülkelerden konser davetleri aldılar. Hayatlarında ilk kez uçağa bindiler. İlk kez evleri dışında bir yerde kaldılar. Başkalarıyla tanıştılar. Onlara hem geri dönüştürerek yaptıkları enstrümanları hem de bu şekilde ileri dönüştürdükleri kendilerini gösterdiler. Metallica ile bile çaldılar. O sırada dinleyicileri arasında Ada'nın yaşlı ninesi de vardı. Hani gençliğinde şarkıcı olmayı hayal eden Miriam. O hayalini gerçekleştiremedi belki ama onun topladığı çöpleri dönüştürerek bu hayali gerçekleştirenleri görmek bile onun için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bu hikayede bana en çok dokunan, beni en çok etkileyense Miriam'in şu sözleri oldu. Una bendición de Dios. Bazen düşler gerçekleşir ama kendi hayatlarımızda değil. Çok sevdiğimiz başkalarının hayatlarında.